Daphne Joy Foster'ın annesi kızının ölümüyle ilgili olarak ilk kez konuştu ve kızının öldürüldüğünü iddia etti. Öldürüldü ve bu olayın üstü örtüldü dedi. Daphne Joy Foster ne yazık ki karanlık bir olaya kurban gitmişti. Ben de onun eceliyle hayatını kaybetmediğini düşünenlerdenim. Onun eski bir arkadaşı olarak, bir gazeteci olarak ben de annesiyle aynı fikirdeyim. Annesinin iddiasına göre FETÖ örgütüne ilk kez, o zaman örgüt olarak da söylenmiyordu, bir hizmet hareketi olarak söyleniyordu. Bu tarikat FETÖ ismini koyan, ilk kez FETÖ diyen Daphne Joy Foster'dı ve onu ortadan kaldırmak için bunu FETÖ terör örgütü yaptı şeklinde. Annesinin iddiası bu şekilde. Kendisiyle röportajı Sabah gazetesinden değerli meslektaşım Tuğba Kalçık yaptı. Eline sağlık Tuğba Kalçık. Ve şimdi o güne gidelim, ölüm gününe gidelim. 2 Şubat 2011 tarihinde arkadaşı olan Kerem Altan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunmuştu. Ahmet Altan'ın, yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan solunum güçlüğü ve kalp krizi nedeniyle öldüğü düşünülüyordu. Otopsi sonuçları astım ve ilaçlı alkollü içecek tüketiminin neden olduğu kalp durması şeklinde geldi. Ancak değerli izleyenlerime hatırlatayım. O zaman devletin çeşitli kurumları FETÖ'nün elindeydi. Polis teşkilatı, adalet mekanizması ve adli tıpta da kritik görevlerde FETÖ'nün elemanları vardı. Bu yıllar sonra 2016 yılındaki 15 Temmuz kalkışması ile birlikte ortaya çıkmıştı zaten bu gerçek. Otopsi otopsi sonuçları böyle geldiği için bu olayın üstü kapatıldı. Annesinin de söylediği bu arkadaşlar. Ve Kerem Altan Foster'ın o gün, o gece Foster'ın Daphne Joy Foster'ın bilincini kaybetmesinin ardından acil servisi aramadan önce 2,5 saatten fazla beklediği için 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve bu ceza da ertelenmişti. Kerem Altan'ın ifadeleri adli tıp soruşturmasıyla da çelişkiliydi. Müfettişlere göre olay anında o gece evde 4 kişi vardı Foster'dan başka. Foster'la beraber toplam 4 kişi varken Kerem Altan evde sadece kendisinin ve Foster'ın olduğunu, Daphne Joy Foster'ın olduğunu söylüyordu. Ayrıca Altan'ın ifadesine göre gece boyunca Foster ile cinsel ilişkiye girmedi ancak Daphne'nin alt iç çamaşırları yatağın yanında bulunmuştu. Üzerinden sıyrılmış, çıkartılmış bir şekilde. 2016 yılında, daha sonraki yıllarda Foster'ın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada ikiliyi eve getiren taksi şoförünün ve komşularının kavga ve çığlık sesleri duyduklarını söylemelerine rağmen polis tarafından ifade alınan tek kişi Kerem Altan olmuştu arkadaşlar. Ve Foster'ın ölümüne ilişkin dava tekrar açılmıştı ancak bir sonuç elde edilememişti. Şimdi Tuğba Kalçık, gazeteci meslektaşım, yıllar sonra Daphne Joy Foster'ın annesini ilk kez konuşturmayı başardı. Ve kızımın ölüm dosyasını FETÖ kapattı başlığıyla bu haber yayınlandı arkadaşlar. 15 yıl önce kızı Daphne Joy Foster'ı kaybeden Hatice Foster, kızının ölümüne dair çarpıcı iddialarda bulunuyor. O gece kızının gittiği Ahmet Altan'ın oğlu Mehmet Altan'ın evinde Tolga Karel'in de, bakın, oyuncu Tolga Karel de o evdeymiş. Ee, Yani Daphne Joy Foster'ın öldüğü evde oyuncu Tolga Karel de varmış ki bu mahkemede ve polis kayıtlarında, ifadelerde hiç konuşulmadı. Ee, Defne'nin annesi, kızım Türkiye'de terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi.
FETÖ talimat verip kızımı öldürtmüş olabilir. Defne'nin ölümünden sonra Kerem, yani o evin sahibi olan Kerem Altan Amerika'ya taşındı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya yerleşti. Bu durum çok enteresan değil mi diyor. Şimdi şöyle bir detaylarına bakalım. Astım ilaçlarını alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızın ölümünü şüpheli bulduğunu belirten acılı anne o geceye dair iddialarda bulundu. Röportajı yapan meslektaşım Tuğba Kalçık soruyor. Kızınızın vefat ettiğini nasıl öğrendiniz? Bize o geceyi anlatır mısınız? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Kızım İstanbul'daydı. Kızımın vefatını haberlerde gördüm. O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı Defne'yi Fransız sokağına çağırıyor. Eşi gelmiyor. Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil oluyor. Kerem Altan'a gidiliyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı kullanmış. Defne'nin annesi de astım hastası ve e, anlatıyor. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı denildi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık ilacı. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan. Üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler. Kızımın ölümünü örtbas etmeye çalıştılar diyor. Defne Joy Foster'ın annesi, sevilen oyuncu yıllar önce hayatını gizemli bir şekilde kaybetmişti. Defne Joy Foster, Sihirli Annem dizisinde milyonlara kendini sevdirmişti. Selena dizisinde oynamıştı. Dadı dizisinde oynamıştı. Ruhsar dizisinde oynamıştı. Televizyonda çeşitli yarışma programları, çeşitli programlar sunmuştu. İlk televizyona çıkışı da Kral TV'de 1994 senesinde VJ olarak ekrana gelmişti ve öyle parlamıştı Defne Joy Foster. Annesi Türk, babası Amerikalı, esmer, çikolata tenli, çok sempatik, çok neşeli bir genç sunucuydu. Hayatını kaybettiğinde Defne 35 yaşındaydı. Evliydi ve bir erkek çocuğu vardı. Küçük bir çocuğu vardı. Çocuğu o zaman 2,5 yaşındaydı. Peki, Defne'nin ölümünden sonra Kerem, annesi anlatmaya devam ediyor. Kerem Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. Yani annesi burada demek istiyor ki FETÖ öldürdü ve Ahmet Altan'ın oğlunu kullandı burada FETÖ. O gecenin şahidi diyor Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Bu Tolga Karel de garip bir kişi. Biliyorsunuz siz de az çok. İlk eşinden olan çocuğuyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen filan bir adam. Çok enteresan geliyor bana bu durum diyor. Yani hem o evde olan Kerem Altan'ın hem ölüme şahitlik eden Tolga Karel'in Türkiye'yi terk etmesi zaman içinde Amerika'ya yerleşmeleri ve biliyorsunuz FETÖ'nün de merkezi Amerika'da. Apar topar Amerika'ya taşındılar. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim. Ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. Kerem Altan fenalaşınca sokaklara çıkıyor. Klinik arıyor o gece yarısı. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü örtbas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün Allah da onlara çektirsin diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu. Hiç uyuşturucu kullanmadı diyor. Kızınızla en son ne zaman konuşmuştunuz diye soruyor gazeteci arkadaşımız. Öldüğü gün konuşmuştum. Beni aramıştı. Anneciğim nasılsın? Seni çok seviyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı demişti. Beni her gün arar. Halimi, hatırımı sorardı yavrum diyor. Torununuzla görüşüyor musunuz peki diyor. Üvey annesi önce kızımın kocasını aldı, sonra oğlunu aldı. Şimdi de Amerika'ya gittiler.
zaten kızımla evliyken damadımla ilişkisi varmış. Kızım yaşarken zaten kocası bu kadınla birlikteymiş. Defne'nin son günlerinde kalbi kırık gibiydi. Bana açık açık bir şey söylemedi ama ben hissediyordum. Ben Bodrum'dayım o zaman. Onların da Bodrum'da yaşadıkları dönemde torunumu bana göstermiyorlardı. Arabayla evime 5 dakika mesafede oturuyorlardı. Şimdi evli olduğu kadın, torunum Can Kılıç'la ilişki kurmamı engelledi. Defne yaşarken torunuma ben bakıyordum. Öldükten sonra bu kadın yüzünden torunumu göremez oldum. Yani burada diyor ki kocasının sonradan evlendiği kadınla kocası Defne hayattayken ilişkisi varmış. Yani Defne ile evliyken kocası Defne'yi aldatıyormuş. Defne de bunu biliyormuş. Tabii kadın bunu biliyorsa çok büyük acı çekmiştir. O gece Kerem Altan'ın evine gitmiş olmasının nedeni de aklı dağınık olduğu için herhalde diye düşünüyorum. Yani kocası onu aldattığı için eee, darmadağın olmuş bir Defne. Eee, Torunuma o kadın yüzüne ulaşamıyorum. Defne'nin kocası da kızımın davasıyla hiç ilgilenmedi. Her şeyden uzak durdu. Bir tek ben kızım için adalet mücadelesi verdim. Defne çok çalışkandı. Evi, bankada parası, altınları vardı. Varlıklıydı. Hepsini kocası aldı. Kızım kocasına çalışmış resmen. Kocası da ışıkçıydı arkadaşlar. Televizyon stüdyolarında, setlerde. Defne onu yönetmen statüsüne çıkarmıştı. Yönetmen yardımcısı olmasını sağlamıştı bağlantılarıyla, ilişkileriyle. Kızım kocasına çalışmış resmen. Malı mülkü aldı. Bari torunumla arama girmeselerdi. Torunumun yüzüne hasret kaldım diyor Defne'nin annesi. Mahkeme süreci için neler söylemek istersiniz diye soruyor Tuğba Kalçık gazeteci arkadaşım. Mahkeme süreci için hakim beni doğru dürüst konuşturmadı bile. Ben mahkemede isyan etmiştim. "Siz evlat kaybının ne olduğunu biliyor musunuz?" dedim hakime. O da bana "Sus." dedi. Beni mahkeme salonundan da atmak istedi. Biliyorsunuz çok, FETÖ'nün adliyelerde, bir hakimiyet kurduğu dönemde o. Kendisinden, hakimler, savcılar, FETÖ üyesi olan, hakimler ve savcılar vardı ve bunlar istedikleri gibi, istedikleri davayı neticelendirebiliyorlardı. O dönem öyle bir dönemdi. Adli tıp da FETÖ'nün elindeydi. Polis teşkilatında da çok ama çok kuvvetliydiler. Dolayısıyla bu cinayetin, bu olayın cinayet olduğuna ben de inanıyorum. Eee, ispat edilmesini önlediler, örtbas ettiler. Eee, "Siz evlat kaybının ne olduğunu biliyor musunuz?" dedim hakime diyor. O da bana "Sus." dedi. Beni mahkeme salonundan atmak da istedi. Avukatımız bakın burası çok enteresan. Avukatımız Ersan Taştekin'di. Çok mücadele etti. Kızımın ölümü tüm yönleriyle ortaya çıksın diye çok mücadele etti. Yaşlı değildi avukatı. Şüpheli şekilde öldü. Avukatı da öldürmüşler. Çok sağlıklı yaşayan, hayat dolu biriydi avukat. Ben açıkçası öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Kızımın ölümünün üstü kapatıldı. Ben davanın yeniden görülmesini istiyorum. Maddi olarak durumum yok ama eğer bu davayı gönüllü şekilde yürütecek güçlü bir avukat olursa yeniden davanın görülmesini istiyorum. Ben ölmeden adalet yerini bulsun istiyorum. Benden sonra takip edecek kimse yok. Kerem Altan'ı veya Ahmet Altan'ı görseniz neler söylemek istersiniz? Kızımın hayatını çaldılar. Beni de kızımın acısıyla baş başa bıraktılar. Bana yaşattıklarını Allah onlara da yaşatsın diyor dertli kadın. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster kızının öldürüldüğünü, FETÖ tarafından öldürüldüğünü ve bu işin de örtbas edildiğini söylüyor. Buradan yeni Adalet Bakanımıza, yeni Bakanımız Akın Gülek'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sakın Sayın Akın Gülek, siz Akın Gürlek, siz arzu ederseniz, isterseniz bu davanın, bu dosyanın yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Ve FETÖ'nün döneminde yapılan pek çok yargılamanın yeniden açıldığında, dosyaların yeniden açıldığında
tam tersi şekilde onların aldıkları kararın, o dönemde alınan kararın tam tersi şekilde adil yargılanmayla sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu davanın da yeniden açılırsa, kamu vicdanının rahatlaması için yeniden açılmasının çok yararlı olacağını, düşünüyorum. Ben bir yarım asırlık bir gazeteci olarak, bu fikirdeyim. Siz arzu ederseniz, bu davayı yeniden açabilirsiniz. Bakın müfettişler olay anında, o gece evde 4 kişi bulunduğunu, söylemişler. Demek ki bu müfettişler gerçekten Allah korkusu olan insanlardı. Ancak, kayıtlara, sadece Kerem Altan ve, Defne Joy Foster evde, bulunan kişiler olarak geçirilmiş. Halbuki annesi ne diyor? Oyuncu Tolga Karel de evdeydi diyor. O bulundukları mekândan Tolga Karel de onlarla beraber eve gitmiş ve ölümüne şahit olmuş, tanıklık etmiş ve bugün o da, Ahmet Altan'ın oğluyla beraber Türkiye dışında yaşıyor. Türkiye'yi terk etmişler, Amerika'ya yerleşmişler. Sayın Adalet Bakanı, bu dosyayı açarsanız kamu vicdanı rahatlar. Bir kere daha adil bir şekilde yargılanmasında, bu dosyanın açılmasında, fayda gördüğümü, söylüyorum. Takdir sizin. Saygılar. Peki arkadaşlar, Eee, beğen yaparsanız memnun olurum. Yayınlarımı beğenirseniz memnun olurum. Abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa, daha çok sevinirim. Sizlerin bize desteği, yeni yayınlar için bize cesaret verir, güç verir. Akşamleyin saat 18'de değerli televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la yine yayında olacağız. Canlı yayında saat 18'de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar.